Bir önceki videomuzda M111 motorun silindir kapağını motor bloğundan ayırmıştık. Şimdi ise gerekli kontrolleri ve temizliği yaparak kapağımızı hangi testlerden geçireceğiz bir bakalım. İlk olarak contaya baktığımızda herhangi bir deformasyona rastlamadığımızı, zaten tedbiren sökerek değişim yapacağımızı önceden belirtmiştim. Silindirlerdeki fabrikasyon honlama izleri piston, silindir, sekman üçlüsünün hala mükemmel olduğunun belirtisi olmakla birlikte maalesef soğutma kanalları için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. İlk olarak conta artıklarının bir tel fırça ile çok bastırmadan kabasını alarak temizlemeye başladım. Yoğun kalıntı bulunan yandaki bu kanalı da temizledikten sonra çıkan artıkları süpürge ile temizleyerek işlemlerime devam ediyorum. İrili ufaklı tüm su kanallarını bu delik fırçasıyla detaylı bir temizliğe tabi tuttum. Pas kalıntılarını büyük oranda temizleyip blok yüzeyine son dokunuşları da yaparak conta artıklarından giderdikten sonra binlik zımpara ve bir takoz yardımıyla yüzeyi zımparalayarak tertemiz olmasını sağladım. Yağsız kalan silindir cidarlarını da yağladıktan sonra birkaç tur motoru çevirerek tekrardan kasnağı uygun pozisyona ayarlayıp kapak montajına hazır hale getirdim. Her ihtimale karşı blok su tapalarını da değiştirmek istediğimden bu noktada sponsor olan Febi, gördüğünüz parça numarasına ait 7+1 olacak şekilde bu tapaları daha önceden göndermişti. Kendilerine teşekkür ederek eski tapaları yuvasından kanırtıp çıkarttıktan sonra yeni tapaları flash bağlantı silikonu sürerek hepsinin tek tek montajını gerçekleştirdim. Aynı işlemi dişli boşaltma tapasını da sökerek yenisini montajlarken silikon yerine uygun gres sürerek taktım. Böylece bloğun solu ve sağındaki tüm tapaları gördüğünüz şekilde yenilemiş oldum. Silindir kapağına tekrar dönecek olursak, burada egzoz saplamaları söküm aşamasında paslı olduğundan biraz zorlandığım için hepsini çıkartarak ufak bir temizlik işlemi uyguladım. Manifold contasının oturma yüzeyinde bu gördüğünüz kirleri de yine zımpara ile temizledikten sonra gördüğünüz bu yüzeyi elde ettim. Subapların sızdırmazlığını test etmek için ise su testini uygulamaya karar verdim. Emme valflerin hiçbirinde kaçak olmamasına karşın egzoz valflerinin hemen hemen hepsinde ciddi sorun oluşturmayacak derecede ufak sızıntıların olduğunu gözlemledim. Zaten kirli ortamda çalışan bu valflerin bu şekilde bir kaçak yapması normal olmakla birlikte aracın daha önceden hava yakıt karışım oranına dair bir beklentisi olmadığından çıkan sonuç gayet normal. Her ihtimale karşı kapakta yamukluk kontrolü ve subap lastiklerinin değişimi için bir rekteviye atölyesine geldim. Burada kapak ilk olarak güzelce yıkanıp daha sonra kontrolü alındı. Yapılan testlerde herhangi bir yamukluğun olmaması, kapağın daha önceden hiç taşlanmaması bizleri sevindirdi. Sökülen subaplar güzelce temizlenip yeni subap lastikleriyle beraber yuvalarına montajlandı. Yaylar ve pulları da yerine geçirilip tırnaklarından kilitleme işlemi yapılarak son bir ufak temizlik ve vakum testinden sonra bir soruna rastlanmayınca kapağımızı alıp tekrardan garajıma geçiyorum. Egzoz saplamalarını cıvata sabitleyiciyle yerine montajlayıp kapağı tekrardan meraklılar için sızdırmazlık testine tabi tuttuğumda tüm valflerin sorunsuz olduğunu, sadece 4. silindirin egzoz valfinde belli belirsiz ufak bir kaçağın olduğunu belirterek sonraki videomuzda montaj işlemini nasıl yaptığımızı ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere göstereceğim.